Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün sizlere NUX Trident'in detaylı incelemesini ve kullanımını anlatacağım. Kutu açılışını merak ediyorsanız, ön incelemesini merak ediyorsanız, bana ne ya kullanımından ilk önce ürünün ne olduğunu anlat diyorsanız, daha önce bu ürünün kutu açılışını ve ön incelemesini çekmiştik. Kartlar bölümüne bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ayrıca o bölümde bu ürün haricinde B8'in de kutu açılışını ve ön tanıtımını yapmıştık. Bu da kablosuz profesyonel bir gitar sistemi arkadaşlar. Bunu da merak ediyorsanız ön incelemesini kartlar bölümünden bulabilirsiniz. Bu ürünleri bize yollayan Cangöz Müziğe çok teşekkür ediyoruz. Mağaza bağlantısını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sizleri hiç bekletmiyorum. Ürünü incelemeye öncelikle ilk 4 tonunu dinleyerek başlayalım. Bugün cihaza gitarımızı NUX'in yeni ürünü B8 ile bağlıyoruz. Kablosuz gitar sistemi. Ön tanıtımını kartlar bölümünde bulabilirsiniz. Trident'i direkt ses kartıma bağladım ve kabin simülasyonları açık bir şekilde. Öncelikle içerisinde fabrika ayarlarıyla gelen birkaç tane tonu size dinletmek istiyorum. 01A ile başlayalım. Amfimiz Soldano'ymuş. Preset'in ismi de CTSL Lead. Sıfır 01B'ye geçtim. Twin Reverb amfisi var. Dinleyelim. Sıfır 01C'ye geçiyorum. Friedman amfisinde CTBE-RH diye bir ton. Bankalar arası geçiş yapmak için yukarı basıyorum. 02A'ya geldim. Brit 800 Marshall amfisi var. Pure 800 demişler. Sıfır 02B'ye geçiyorum. Dual Rectifier Mesa Boogie var. Metal Recto demiş. C'ye geçiyorum. 02C Vibro King var. Vibro Edge tonun ismi. Üçüncü bankaya geçtim. Deluxe Reverb amfisi Clean. Sıfır 03B'ye geçtim. Yine Vibro King Heavy Blues. Ve son olarak da 03C'ye bakalım. Uber High Gain diyor. Heavy diyor. Onu da bir çalalım. Evet, ilk izlenimleri seviyorum. Tonlar son derece dolgun, doygun geliyor. O NUX'in söylediği 4K hissini ben ilk denediğimiz tonda aldım. Siz neler düşünüyorsunuz hemen yorumlara yazın. Ön inceleme videosunda nasıl kullanılabileceğine dair bazı şeyler söylemiştik. Üzerinde hazır delay reverb, modülasyon FX knoblarının olduğu, sahnedeyken bunlar üzerinde hızlı değişiklikler yapabileceğimizi, yine amfinin üzerinde gain, level, bass, middle, treble, presence gibi ayarları hızlıca değiştirebileceğimizi ve sahnedeyken o ton üzerinde reverb, delay, modülasyon, FX ve booster'ı açıp kapayabileceğimizi, bunları daha önce anlatmıştık. Giriş çıkışlarını anlattık. Eğer merak ediyorsanız bunların üzerinden yeni dönmek istemiyorum. Ön tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Bankalar arasından buradan geçiyoruz ve presetler arasında geçişi de buradan sağlayabiliyoruz ve o ton üzerinde reverb'ı açıp kapamak istersem buna basabilirim.
Peki ayarlar nasıl? Aletin kullanımı nasıl? Tonu nasıl yazabiliriz? Tonlar üzerinde nasıl değişiklikler yapabiliriz? Bugün bunlardan bahsedelim. Demin duyduğumuz üzere harika tonlar var içerisinde. Ama bunları nasıl ince ayar yapabiliriz? Ya bilgisayarımıza bağlayıp Trident programını kuracağız ve oradan bilgisayar üzerinden kolay bir şekilde, rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde ayar yapabiliriz. Ama ya sahnedeyken ya da bilgisayarımız yok olmadığı bir yerde nasıl değişiklikler yapabiliriz? Nasıl ayarlar yapabiliriz? Hepsinin üzerinde bugün duracağız. Burada iki tane önemli tuş var. Seçme ve parametre. Aynı zamanda bu seçme tuşu Home tuşu, yani ana ekrana geri dönme tuşu olarak kullanılıyor. Basılı tuttuğumuzda yaptığımız değişiklikleri kaydetmek için de kullanabiliyoruz. Parametre tuşu da edit için, ayarlar için bizim işimize yarayacak. Onun haricinde burada Noise Gate, Amphi, Kabin ve Equalizer tuşlarını görüyoruz. Bunlar evet bastığımız zaman o ton üzerindeki amfiyi açıp kapama olarak işlev görecek. Fakat ayarlar yaparken de hangi ayarı üzerinde çalışacağımızı bu tuşlar ile yönlendireceğiz. Yani önemli fonksiyonları var bu tuşların. Ekrana baktığımızda ilk olarak patch numarasını görüyoruz. 01. bankadayız ve A patch'indeyiz. Kaç tane banka var? Tam 32 tane banka var arkadaşlar. Ve her bankanın içerisinde de 3 tane ayrı presete geçiş yapabiliyoruz. Yani sahnedeyken clean tonumuz, drive'lı tonumuz ve solo tonumuz gibi düşünebilirsiniz. Fakat şu da var tabi. Belki de drive tonumuza booster ekleyerek ve delay'i açarak, reverb'ı açarak solo tonunu da çevirebiliriz. Yani ekstradan bir solo tonu bulundurmamız gerekmiyor. Buradaki efektlerle de o solo tonuna geçiş yapabiliriz. Sizin kullanımınıza bağlı. Ama benim genellikle tercihim şu olur. Clean tonum, drive tonum, solo tonum. Eğer drive tonumda bir modülasyon efektim varsa onu buradan açıp kapayabilirim belki. Artık o sizin kullanım tarzınıza göre değişecektir. Öncelikle genel global ayarlar deniyor. Prosesörün içerisindeki genel ayarlar. Buraya geçmek için select ve parametre tuşuna aynı anda basmamız gerekiyor. Global ayarlar açıldı. Burada neler var? Öncelikle en önemlisi bence çıkış modu. Seçme tuşunu çevirerek geçiş yapabiliyorum. Pedal kalibrasyonu. Cihazın üzerinde kendi bir expression pedalı yok. Bunu dışarıdan takabiliyoruz. Onu bağladığımız zaman bunun ayarını yapabileceğimiz bir yer. Fabrika ayarlarına geri dönebileceğimiz bir reset yeri. USB'den bağladığımızda ses ayarlarını yapabileceğimiz, USB'den göndereceğimiz sinyalleri, cihazın nasıl çalışacağına dair ayarları yapabileceğimiz bir kısım. Parameter follow, bunun ne olduğunu birazdan anlatacağım ve MIDI ayarlarını yapabileceğimiz bir kısım var. İlkine girelim. Girmek için ne yapıyoruz? Select tuşuna basıyoruz ve bu ayarın içine girdik. Burada output, dışarı göndereceğimiz sinyali nereye bağlayacağımızı buradan seçiyoruz. Eğer bir amfiye yollayacaksak kabin simülasyonlarının kapalı olmasını isteriz. Çeviriyoruz ve amfinin ön girişine, input girişine bağlayacaksak amp front ya da returning girişine veya preamp in girişine bağlayacaksa amp rear'ı seçmemiz gerekiyor. Bu kabin simülasyonlarını kapayacaktır ve artık amfimizi mikrofonlatıp sisteme ses yollayabiliriz. Ama benim de her zaman için tercihim ve yönlendirmem Studio Direct kullanıp bu cihazı miksere bağlamanız veya ses kartına bağlamanız ve kabin simülasyonlarını kullanmanız yönünde. Bu çok daha güzel sesler elde etmenize olanak sağlayacaktır. Burada ince ayarlar da yapıyoruz. Low, 2 tane mid ayarı ve tiz ayarını yapabiliyoruz. Bunlar arasında geçiş yapmak için demiştim ya, burada amfi, kabin düğmelerini kullanıp parametre tuşundan da bunların ayarlarını üzerinde değişiklik yapabiliyoruz. Bunları kaydetmek istiyorsak eğer burada yapacağımız ayarları kaydetmek istiyorsan select tuşuna bir daha basıp kaydedebiliyoruz. Geri çıkmak istiyorsak da parametre tuşuna basıp geri çıkabiliyoruz. Pedal kalibrasyonunu burada göstermeme gerek yok çünkü herhangi bir pedal bağlamadık. Reset içine girdiğimizde emin misiniz diye bize soruyor. Eğer kabul edersek belli bir süre sonra fabrika ayarlarına geri dönüyor ve cihazı yeniden başlatmamızı istiyor. USB ayarlarına girdiğimizde burada yine aşağıdaki tuşlarla değiştirebileceğimiz farklı ayarlar var. Arkadaşlar NUX cihazları ile ilgili USB ayarlarını daha önce anlattığımız bir video vardı. Prosesör ile kayıt yapmak. O videoyu izleyebilirsiniz. Kartlar bölümüne bırakacağım. Parametre takibi diye bir ayar var. Bu NUX cihazlarında oluyor. Bu da belli bir
reverb ayarınız var. Diyelim ki 10'u yaptınız. Eğer bunu 10 yaparsanız daha sonradan başka bir ton yazarken o daha önce yaptığınız reverb ayarlarını size getiriyor. Yani sizin hep sıklıkla kullandığınız delay reverb ayarları varsa bunu açık tutmanızı öneririm. Yeni ton yazarken size rahatlık sağlayacaktır. MIDI ayarları ise bu cihazın yanında bir önceki videoda anlattığım gibi MIDI giriş çıkışları var ve yanında kablosunu da gönderiyor. Dışarıdan bağladığınız bir MIDI cihazının neyi nasıl kontrol edeceğini buradan ince ayarlarını yapabiliyorsunuz ama bunu USB üzerinden, program üzerinden yapmanızı, bu küçük ekranda çok uğraşmamanızı öneririm. Ve parametre tuşuna basarak global ayarlardan çıkış yapıyorum. Şimdi cihazımızın 2 tane modu var. Şu an preset modunda. Parametre tuşuna bastığım zaman da edit moduna geçiyor. Preset modunda ve edit modunda bütün tuşların işlevleri değişiyor. Tabii ki normal kullanımda, sahne kullanımında home tuşuna bastım ve preset moduna geçtim. Preset modunda işlev göreceğiz. Fakat ton ayarlamalarına ve ayrıntılı ayarlamalara geçmek istediğimizde edit moduna geçmemiz gerekiyor. Preset moduyla başlayalım. Preset modundayken seçme tuşumuz tonlar arasında geçiş işlevini görebiliyor. Ayrıca 0-1A tonundayım. Seçme tuşuna bastığımda yukarıda Factory, fabrika yazıyor. Her an fabrika ayarlarına buradan geri dönebiliriz. Yani bu ton üzerinde değişiklik yapsanız bile bir kere bastığınızda seçme tuşuna yukarıda Factory yazıyorsa fabrika ayarlarında gelen tonu da her zaman için duymamız mümkün. Factory yazdığında fabrika ayarları gelen ton, bastığı yeniden hiçbir şey yazmadığı zaman da bizim ayarladığımız, bizim kaydettiğimiz tonlar. Preset modundayken en başta da söylediğim gibi tonlar arasında geçiş, delay, reverb'ü kapatma gibi işlevlerimiz var. Güzel bir ayar da düşünmüşler. Smart Tab yazıyor. Delay'i bir kere basınca açıp kapayabiliyoruz arkadaşlar. Ama arka arkaya bastığımız zaman Tab Tempo işlevine dönüşüyor ve yanıp sönmeye başlıyor. Her tonda delay'e tap tempo bu sayede verebiliyoruz. Ekstradan bir ayar yapmamıza gerek yok. Reverb'ün açık olup olmadığını yanındaki ışıklardan görebiliyoruz. Yine delay'in, modun hepsinin açık olup olmadığını bu sayede algılayabiliyoruz. Hepsine de farklı renkler vermişler. Bu renkleri ezberlediğiniz sürece uzaktan baktığınızda neyin açık olup olmadığını da rahatlıkla anlayabilirsiniz. Sahnedeyim ve delay üzerinde herhangi bir değişiklik gerekiyor. Hemen o delay'in gücünü, zamanını, tekrarını değiştirebilirim. Yine reverb için de aynı şeyler geçerli. Reverb'ler arasında geçiş yapabilirim. Delay'ler arasında geçiş yapabilirim ya da delay mi önce gelecek, reverb mi önce gelecek ya da paralel bir şekilde mi bağlanacak bu efektler? Bunların ayarlarını sahnedeki hızlı bir şekilde buradaki katmandan değiştirebilirim. Burada ise modülasyon için aynı şeyler geçerli. Modülasyonun gücü, derinliği, yüksekliği, efektin sense ayarı, level ayarı ve 3 tane efekt arasında seçim yapabiliyorum sahne üzerindeyken. 3 tane de modülasyon üzerinde seçim yapabiliyorum sahne üzerindeyken. Fakat bunlara bağlı kalmak zorunda değiliz. Edit moda girdiğimizde bunlardan daha fazla varsa onlar arasında geçiş yapabiliyoruz ama sahnede hızlı bir geçiş yapabilmemiz için kompresör, filtre, pitch'leri bize vermiş. Mod olarak da chorus, tremolo ve phaser'ı bize sunmuş. Amfi üzerinde hemen sahnede değişiklikler yapıyoruz. Gain, level, bass. Ve buradan da noise gate'i açıp kapatabiliyoruz. Bakın hemen kapayınca sesler gelmeye başladı. Amfiyi, kabini açıp kapatabiliyoruz. Equalizer'ı açmışsak equalizer'ı açıp kapatabiliyoruz. Bunun haricinde booster'ı uzun bastığımızda tuner'a girebiliyoruz. Ve bugün anlatmayacağım ama FX'e uzun bastığımızda Looper'a girebiliyoruz arkadaşlar. Looper'dayken yine tonlar arasında geçiş sağlayabiliyoruz. Looper'dan çıkmak için de Home tuşuna basabiliriz. Ama dediğim gibi bugün Looper üzerinde ayrıntılı bir anlatım yapmayacağım. Belki ileriki videolarda yaparız. Şimdi bir de Edit moduna geçiş yapalım. Parametreye basıyoruz. Burada ton zinciri karşımıza çıkıyor hemen. Ton zincirini ters yazmışlar. Normalde hep soldan sağa akar ton zinciri. Parametre tuşunu çevirdiğimde burada farklı efektler arasında geçiş yapabiliyorum. Hatta en sola getirdiğimde yukarıda PL var arkadaşlar, basıyorum. Patch level'ını buradan ayarlayabiliyoruz. Patch'i ekstradan sesini arttırmak istiyorsak buradan o ayarı yapabiliyoruz. Bir yana geliyorum. Volüm ayarı var. Bu expression pedal bağladığımızda o sesin ne kadar yüksek alçak olduğunu, tamamen sesi kapatmak isteyip istemediğimizi buradan kontrol edebiliyoruz. Çevirdiğim zaman
reverb ayarına geldi. Delay mode arasında geçiş yapabiliyorum. Bunların yerini değiştirebilirim arkadaşlar. Mesela modülasyonları öne almak istiyorsam parametre tuşuna uzun süre basıyorum. 2 saniye bastıktan sonra modülasyon yanıp sönmeye başladı. Dilersem onu ton zincirinde öne atabilirim. Ton zincirinde istediğim gibi sıra değişikliği bu sayede yapabiliyorum. Değiştirmek istediğim bir şey varsa buradan mesela delay üzerinde bir ayar yapmak istiyorsam bu moddayken delay'e 2 kere bastığımda hemen delay ayarlarının içerisine girebiliyorum. Ya da ne yapacaksınız? Parametre tuşundan basıp içine gireceksiniz ve delay'in farklı ayarlarını sol taraftaki delay ayarlarının üzerinden de değişiklik yaptığımda değiştiğini görüyorsunuz ama burada herhangi bir ayar üzerinde parametre tuşundan değişiklik yapacaksanız mesela kabin tuşuna bastım ve repeat'e geldi. Şimdi o repeat'i o sayede ayarlayabilirim. Burada farklı bir delay seçmek istiyorsanız yine prosesör üzerindeki şuradaki tuşla o delay'ler arasında geçiş yapabiliyoruz. Amfi ayarlarına girelim. Farklı amfiler arasında geçiş yapmak istiyorsam select tuşuyla farklı amfileri değiştirebiliyorum ve burada amfi görsellerini de düşük pikselli de olsa koymuşlar ve bu amfi üzerinde farklı bir ayar yapmak istiyorsam mesela inputları değiştirmek istiyorum. Bastım ve buradan farklı ayarlara geçiş yapabiliyorum. Tabi amfi üzerinde çok fazla ayar var. Buradan NR tuşuna bastım ve sayfayı değiştirebiliyorum ve farklı sayfalara geçerek bu amfi ayarlarının farklı ayarlarına da ulaşabiliyorum. Parametre ile modülasyona geldim ve içerisine girdim. Burada modülasyon ayarlarında da select tuşuyla normalde prosesörün üzerinde fiziksel olarak bize sunduğu modülasyonlardan çok daha fazla modülasyona ulaşabildiğimi görüyoruz. Bunların neler olduğunu ileriki bir videoda bilgisayara bağladığımda, programını açtığımda orada gösteririm. Eğer çok fazla ayar varsa burada yine page tuşu çıkıyor arkadaşlar. Mesela ST Chorus'ta çıkmış. Bu sayfa tuşuyla farklı bu chorus'un ayarlarına da ulaşabiliyorum. Aslında kullanımı son derece, edit yapması da son derece küçük bir ekran olmasına rağmen son derece rahat ve basit tutmuşlar. Buradaki seçme tuşunun, parametre tuşunun ve alttaki düğmelerin işlevlerini kavradığımız anda cihazın kullanımı son derece basit. Ton zincirinden geri çıkmak istiyorsam da home tuşuna basıp ana ekrana dönebiliyorum ve şu an yine preset moduna geri dönüş yaptım. Eğer herhangi bir ayar üzerinde değişiklik yapmışsak select tuşuna uzun basıp butonu kaydetmeyi unutmayın. Evet, Trident kullanımı basit ve pratik bir cihaz. Özellikle sahne kullanımı açısından MG30'dan son derece gelişmiş. Birkaç tane arkadaşımız bana sordu. MG30'u mu tercih edersin, bunu mu tercih edersin? MG30'un tabi ekstradan bir expansion pedalının olması, yanında gelmesi güzel bir şey. Fakat MG30'da patchler arasında geçiş ileri ve geri şeklinde. Mesela clean tonunuzdan anında solo tonuna bir geçiş yapamayabiliyorsunuz. Evet, MG30'un yanında ekstradan bir foot switch geliyor. O foot switch sayesinde delay modülasyonu ona atayıp açıp kapayabiliyorsunuz bu cihazdaki gibi, ama bu cihaz size anında tonlar arasında geçiş ve o ton içerisindeki farklı modları, farklı efektleri anında açıp kapama avantajı sağlıyor. Ayrıca bir önceki videoda da belirttiğim gibi MG30 2K çözünürlükte, bu cihaz ise 4K çözünürlüğe geçmiş durumda. İçerisinde efektler için ve amfi modellemeleri için 2 tane farklı çift var ve MG30'a göre ton kalitesi 2 kat daha güçlü olduğu söyleniyor. Ekranı küçük. Evet, sahnedeyken belki hangi tonda olduğunuzu, burada ne yazdığını görmeniz biraz daha zor, ama ışıklar sayesinde bu sorunu da sahne üzerinde çözmüşler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ekran küçük ama kasa çok sağlam. Bu sayede eğer küçük sahnelere gidiyorsanız, bar ortamlarına gidiyorsanız bu cihaz çok daha korunaklı, çok daha sağlam, çok daha az zarar görecek bir cihaz gibi duruyor. Ayrıca üzerinde MIDI çıkışları vermeleri, XLR ve normal çivi jack çıkışı da olması bu artıları göz önünde bulundurduğumuzda Trident MG serisine göre bir tık önde gözüküyor şu an benim gözümde. Artık MG serisinde de 4K'lık bir cihazı bekliyoruz Nurex'ten. Umarım yakında o da gelir. Arkadaşlar, detaylı inceleme
ve kullanım videomuz bu şekildeydi. Videoyu artık sonlandırırım. Evet dostlarım, NUX'in yeni ürünü Trident'i nasıl buldunuz? Hoşunuza gitti mi? Eski Cyberus'a göre geliştirmeler var mı? Tonlarını beğendiniz mi? Kullanımı rahat mı? Siz bu ürüne sahip misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu ürünü bize yollayan Can Göz Müziğe çok teşekkür ediyorum. Ürünle ilgilenen dostlarım varsa mağaza bağlantısını açıklamalar kısmına bıraktım. Ayrıca dostlarım, bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa, kanalın devamlılığını görmek istiyorsanız mutlaka beğen tuşuna basın, kanalı takip edin, abone olun, bildirim zillerini açın. Ayrıca sosyal ağlarımız da var. Bunları da takip ederseniz çok mutlu olurum. Canlı yayınlarımız oluyor Aytek Akçakaya Instagram sayfasında, Gitar Koçu TikTok sayfasında. Buralara da takiplerinizi bekliyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşene kadar koç gibi kalın. Görüşürüz.